Evet arkadaşlar, Slovanya'dan yola çıktık bugün Ljubljana'dan. Şimdi Hırvatistan'a girdik. Tahmin edersem Zagreb tarafını geçtik herhalde. Devam ediyoruz. İstikamet Sofya. Birazcık daha önceden biliyordum ama bu Hırvatistan'daki otobanda sağ şerit biraz sıkıntılı. Arabayı çok zıplattırıyor, yol biraz hasar görmüş. Sol şeritte de basmanız gerekiyor. Bazen bağırıyorlar, çağırıyorlar. Tabii hız limiti sürekli değişiyor. Şu an 100 falan diyor. Bir de bu Cobra'lar vardı. Daha önce arkadaşım söylemişti. Sivil, beyaz, Audi, Skoda o tarz araçlar. Sivil araç ceza kesiyormuş. O yüzden dikkat etmek lazım. Tabii biz hiç durmazsak 0.53, 54 gibi Sofya'da olacağız. 2 tane gümrük geçeceğimizi varsayarsak o saat çok gerçekçi değil. Ama şu ana kadar trafik güzel, akıcı. Tabii sadece Slovenya, Hırvatistan tarafını geçtiğimiz için sınır olarak orada da bir zaten gümrük yok. Güzel yani, bir sıkıntı yok. Tabii gönül isterdi Slovenya'da biraz daha vakit geçirelim ama birazcık yarın itibariyle yurda girmiş olmamız gerekiyor. O yüzden ona göre bir şey belirledik. Hatta bugün yine geç çıktık yola. O şekilde yani aslında bu işin güzeli 1-2 gün, 3 gün maksimum yani 2-3 gün yani. Çok aceleniz yoksa daha da şeyiniz varsa biraz gezeyim diyorsanız ne bileyim birer ikişer gün kalarak yani İtalya'ya gidecekler yolu uzatmak istemezse Sofya olur, Belgrad olur, Zagreb, Slovenya, Ljubljana, İtalya'da Venedik tarafı olur. Yani böyle bir haftalık programda daha rahat ama onu da geçen dönerken, Türkiye'den İtalya'ya dönerken deneyimlemiştim. Daha yorucu oluyor. Çünkü hem gündüz gezin dolaşın, akşam çıkın, yol yapın. Hele ki tek şoför olursa daha da sıkıntı. Yani burada aslında gündüz yol yapıp gece dinlenmek en güzeli. Tabii gündüz erken çıkmak daha iyi oluyor. Biz onu başaramadık yani. Bugün de herhalde 4 falan çıkalım. Şu an yolumuz yaklaşık bir 2 saat yol geldik. Bakalım kaç saat yapmışız bugün. Bugün 2 saat 23 dakika. Şeyde fullledik Slovanya'da, Ljubljana'dan çıkmadan. Evet, Slovanya'nın benzin yaklaşık 20 cent. İtalya'da 1.66'ya falan almıştık. Orada 1.46 falan. Yani daha uygun. Tabii Türkiye'ye geldikçe benzin ucuzluyor. Ama hani belli yerlerde fulllemek gerekiyor. O yüzden bizim çeyrek depo falan kalmıştı. Slovanya'da fullledik. Özellikle şimdi gümrük şeylerinden önce az kalırsa çünkü bu benzin şu an 727 kilometre yolumuz var. Menzil olarak 787. Gümrüklerde sıra olacağını düşünürsek yine bir almak gerekiyor benzin. Ama bu sefer çok basmadan gittiğim için 7.2 sıfırlama itibariyle şeyim var. 829 kilometre yapmışım. 7.4 start itibariyle. Yani bu şekilde. Birazcık da bir hafif yorgunluk var. Aslında yayında açıp açmamak konusunda kararsız kaldım ama madem yoldayız dedim. Açalım biraz, sohbet edelim. Şu an 5 dakika civarı oldu.
Tabii vize problemi olmadığı zaman daha da bu yolu uzatabilirdik yani birkaç gün. Ama maddi anlamda da tabii gezdikçe daha da fazla para gidiyor. O da bir gerçek. Sürekli 130-100 hız limitleri değişiyor. Ben de ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Tabii Sırbistan'a girince galiba benzinlikten almak gerekiyor. Orada Avrupa Birliği şeyleri geçmiyor. Geçen sefer benim hattı açık bırakmıştım hani mantık şu şekilde içindeki kredileri yer sonra biter kapanır diye kapanmamış. Eksi 2000 eurolara falan gitmiş. Bayağı bir panik olmuştum. Hani bunu ödemek zorunda mı kalacağım diye sonradan o öyle saçma oluyormuş. Allah'tan öyle bir şey olmadı. O yüzden bu sefer Sırp hattını alıp oradan devam edeceğiz. Yani yanlış hatırlamıyorsam uygundu yani 7 euroya falan 15 GB internet falan veriyor. Zaten onu hani kalmayacaksanız bitiremezsiniz. Evet bilmiyorum kameradan hissediliyor mu yine bakın sağ şeritteyiz. Arabayı zıplattırıyor sürekli. Hava da çok sıcak değil aslında 28,5 derece. Hani amiyane tabirle zemin oynamaya müsait. 120'ye düştü şu an. Tabii özellikle Sırp gümrüğü olsun, Hırvatistan, Sırbistan, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ve Kapıkule oralarda yoğunluklar var. Gurbetçilerin geldiği dönem olduğu için özellikle Ağustos ayı. Tabii hafta sonları daha bir yoğun oluyor. 4-5 saat bekleyenler oluyormuş özellikle Kapıkule'de. Sırbistan'da nispeten daha kısa gibi. Ama Sırbistan'da tabii polisler sorun çıkarabiliyor yer yer. Hani, ucundan kıyısından bir şey yakaladığında benim daha önce Xanax kullanmıştım bir dönem. Onu yakalamışlardı. Ki doktor yazdı. Bunun dedi uyuşturucu sınıfına giriyor falan biliyor musun falan bayağı uğraştırdılar. Olay biraz rüşvet gibi olaylar döndü ama sonradan saldılar. Yani o yüzden Sırbistan gümrüğü biraz öyle. Bulgaristan'da da değişik olaylar olabiliyor. Yani dikkat etmek lazım. Bazı insanlar hatta Romanya üzerinden dolaşıyorlar bir gümrük geçmek için. Ama da bizim vakit kısıtımız da olduğu için gerçi bilmiyorum şu an belki Sırbistan Bulgaristan hattı da gümrük yoğunluğundan dolayı aynı şeye gelmez umarım. Yani bu şekilde şu an evet. Evet. 212 kilometre, 211 kilometre aynı yolda gideceğiz. Yollar boş gayet şu an. Tabii asıl Sırbistan, Bulgaristan taraflarındaki gümrükler olayı belirleyici olacak. Umarım çok beklemeden, sıkıntısız, polislerin kaza bela sıkıntı çıkarmadan, para falan kaptırmadan geçeriz yani. Bu arada şunu da daha önceki yayınlarda söylemiş olabilirim.
Özellikle Sırbistan, Bulgaristan, bazı Balkan ülkelerinde gurbetçiler duruyor. Benzinliklerde yatıyorlar. Veya benzin alırken arabayı tamamen terk ediyorlar. Orada değişik olaylar olabiliyor. Yani arabaya kablosunu kesmek, arabaya bir hasar verip sonra oradan tamirciler geliyor falan. Biz tamir ederiz. Değişik faturalar çıkarıyor. O yüzden oralarda mümkün mertebe arabayı yalnız bırakmadan bir kişi araba başına durarak işinizi halledip, yani uyumayanınızı da çok tavsiye etmiyorum oralarda, ama uyuyacaksanız da yine bir kişi uyanık kalması lazım, yoksa uyurken de yapıyorlarmış o işleri. Ayrıca belli başlı hırsızlık olayları da olabiliyormuş. Çünkü biliyorlar bu tarihlerde çok insanın seyahat ettiğini. O yüzden hususi yollarda bu tarz olaylar olabiliyor. Hatta Bulgaristan'da geçtiğimiz senelerde olmuştu. Tekrar ediyor mu bilmiyorum. Polis olmayıp polis gibi yol çevirip para isteyen, ehliyete, pasaporta el koyan insanlar. Tabi Bulgaristan'da şimdi Schengen'e girdiği için belki biraz değişmiştir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Yani sıla yolculuğunuz eziyete dönüşmesin. Sıkıntı çıkarmak isteyen insanlar var bu güzergahta. Siz mümkün mertebe kurallara uyarak sınırdaki şeylere göre yanınıza şeyler alarak yola çıkmanız. Öteki türlü uğraşırsanız, bir de o gümrük alanları o ülkenin toprağı olduğu için oralarda onlar ne derse o, hatta kameranın olmadığı alana çekip orada sizden bir şey de isteyebilirler yerine göre. O yüzden dikkatli gidin, acele etmeyin, yanınıza sınırı o kadar şeyler alıp yolculuğu kazasız belasız atlatın derim. Şimdi evet, biraz 12 dakikaya geçmiş. Şimdilik ben kapatayım yayını. Daha sonra tekrardan açarım arkadaşlar. Görüşmek üzere.